Evet arkadaşlarım, tatlım önce tepsi kapalı 3 saat, daha sonra fırında sabaha kadar bekledi. Bir gün beklemiş oldu. Bakın gerçek hurma oldu. Arkadaşlar Tire'de anneannemden öğrendiğim bir tatlı tarifidir bu. Tire'de eskide hurma tatlısı denirmiş bu tatlıya. Şimdi kalbura bastı deniyor ama bizim evde hurma tatlısı olarak geçiyor. İyi bayramlar diliyorum. Evet arkadaşlar, şu güzelliğe bir bakar mısınız? Var mı böyle güzellik? Yok. Merhaba arkadaşlar. Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Tire'ye ait yöresel kalbura bastı yapıyorum. Bu tabii Türkiye'nin her yöresine göre içinde farklılıklar gösterebiliyor. Değişik ürünler konulabiliyor ama bu Tire'ye ait yöresel bir tatlı. Kalbura bastı. Annemin tatlısını yapıyorum. Annemi kaybedeli 3 ay oldu. İlk bayramımız. Şeker bayramında annem bu tatlıyı 4 ölçü yapardı. Biz kalabalık gruplar halinde giderdik. Annem Allah rahmet eylesin. Annemin anısına annemin kalbura bastı tatlısını yapıyorum sizlere. Bunun için malzemelerim: bir bardak zeytinyağı. Bu tatlının malzemesi de çok az. Şimdi kalan bardağımı şöyle tepsime bırakıyorum süzülmesi için. İçerisine kullandığım bardak ölçüsü 200 mililitre. Bir bardakta yoğurdum var. Ev yoğurdu, kendi yapmış olduğum. Bunu da çekimlerini yaptım. Yakında montajlayacağım. Sizlere sunacağım. Bu şekilde yağla, zeytinyağı ile yoğurdu mutlaka kar haline gelene kadar çırpıyoruz. Bu kısmı arkadaşlar çok önemli. Annem buna çok önem verirdi. Eğer tatlınızın güzel olmasını istiyorsanız yağla yoğurdu kar haline gelene kadar çırpıyoruz. Bakın sanki mayonez oldu. Zeytinyağı ve yoğurt. Bu kıvam şahane oldu. Bu tatlı için çok önemli arkadaşlar. Bu 3,5 su bardağı un kullanıyoruz. 200 mililitre bardağı ölçüsü. Fakat ben eledim. Şimdi yine de kontrollü yavaş yavaş unumu karıştıracağım. Şu çırpıcıyla karıştırayım. Kontrollü bir şekilde koyuyoruz. Çünkü unun markasına göre bu un kullanımı değişiyor arkadaşlar. Biz de mahcup olmayalım. Lütfen kontrol edin. Yavaş yavaş ununu devam ediyoruz. Bir tatlı kaşığı karbonat. Fakat bu bir pakette eşit oluyor arkadaşlar. Eğer paketiniz açılmadık olursa daha iyi sonuç alırsınız. Büyük açık paketlerde iyi sonuç alınmıyor. Üzerine 4-5 damla bakın. Karbonatımızın üzerine limon sıkıyoruz bu şekilde. Bir yemek kaşığı beyaz sirke kullanıyorum. Siz dilediğiniz sirkeyi kullanabilirsiniz. Bu aşamada artık ben elimle yoğurmaya başlıyorum. İyice ununu yedirmek için. Bakın. Yıllardır yaptığım tarif bu. 3,5 su bardağı unumun tamamını ilave ettim arkadaşlar. Şimdi yoğurmaya devam ediyorum. Hamuru yoğurduktan sonra yarım saat buzdolabında dinlendirirseniz güzel oluyor. Bu da püf noktası, size söyleyeyim arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Tabi biraz 1-2 dakika yoğurmaya devam edeceğim ben bunu tam kıvam alması için. Şöyle göstereyim size, bakın arkadaşlar. Çok güzel bir hamur oldu. Şimdi 1-2 dakika yoğurduktan sonra streç filmine sarıp üzerine kalbura bastı tatlımız için 3 su bardağı toz şekerimiz var. İçerisine 3,5 su bardağı su ilave ediyoruz. 1 2 3 3,5 geçmesin.
Şimdi kaynaması için ocağımıza alıyoruz. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını kısık ateşe alacağız. Şimdi yüksek ateşte sürekli karıştırarak şekerini eritiyoruz. Benim hamurum 1 saat dolapta bekledi. Çünkü işim vardı. Yarım saat de yeterli. Evet, poşeti açtım arkadaşlar. Şöyle 1-2 kere daha yoğuruyorum. Bakın. Şöyle hamuru göstereyim size kıvamını. Yumuşacık, yağlı bir hamur yapacak olduklarımı. Şöyle yağlıyorum. Güzelce. Küçücük bir mandalin parçası alıyoruz elimize. Şöyle. Bunu güzelce şöyle yuvarlak yaptık. Yağlamış olduğumuz rendenin küçük tarafıyla yapıyorum. Büyük tarafı değil. Küçük tarafıyla. Şöyle İzmir köfte gibi şekli verdik. Şimdi 2 parmağımızla şu şekilde bastırıyoruz. Cevizimizi alıyoruz. Ortadan 2'ye bölüyoruz. 2 veya 3 parça. Dilediğiniz kadar ceviz koyabilirsiniz. Yani cevizleriniz bütün olursa çok güzel oluyor. Alıyoruz. Şeklimiz bu. Dilerseniz rendeyi ters de çevirip böyle elinize alabilirsiniz. Şu şekilde hazır. Vermiş olduğum ölçüden 18 adet tatlım çıktı. Şerbetimiz kaynadı. İçerisine şöyle bir dilim limon atıyoruz. Şekerlenme yapmaması için. Ve 5 dakika kahve ocağında küçük ateşte, iyice kısık ateşte 5 dakika kaynatıyoruz. 180 derece fansız fırında. Bakın arkadaşlar, alt kata rafını koydum. Çünkü borcamın altı zor kızarttığı için üst kata koymayın kesinlikle. Alt kata, en alt kattan bir üst katında kapağı kapatıyoruz. Kızarmasını bekliyoruz. Hurma tatlım pişti. Fırından çıkarıyorum. Soğumasını bekliyorum. Sıcak ağdasını üzerine dökeceğim. Şerbetimiz kaynadıktan sonra 5 dakika daha kaynadı kısık ateşte. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Şerbetim kaynak. Hurma tatlım soğuk olacak. Arkadaşlar, tatlımı size göstermek istiyorum. Bakın, sırtı da ne kadar güzel kızardı. Şu şekilde. Şimdi tatlım fırından çıktıktan sonra bir yarım saat soğuttum. Bakın, soğuk. Ama şerbetim kaynak. Şerbet kaynak olacak. Ve üzerlerine bu şekilde dökeceğiz. Kapak kapatıp 3 saat hiç açmayacağız. Yavaş yavaş, çünkü bunlar peksimet gibi oldu bakın. Sert. Hurma tatlısının özelliği bu. Tek tek şu şekilde üzerlerine döküyorum. Arkadaşlar, tatlımızın şerbetini dökme işlemi bittikten sonra kapağını kapatıyoruz. En az 3 saat. 3 saat sonra kapağını açıp bir gece bekletirseniz bu hurma tatlısı gerçek hurma tatlısı oluyor. Mutlaka bekleyin. Hiç acele etmeyin. Kapatıyoruz. 3 saat bekliyor. 3 saat sonra kapağı açıyoruz. Yarın servis yapıyoruz. Evet arkadaşlar, tatlım bir gece dinlendi. Şerbetini döktükten sonra 3 saat kapalı
tepsiyle üzerini kapattıktan sonra 3 saat sonra açtım. Buharı çıktı. Daha sonra fırınımı içine koydum. Kapağını açtım. Sabaha kadar şerbetini çekti. Tam istediğim kıvam oldu. Evet arkadaşlar, şu güzelliğe bir bakar mısınız? Var mı böyle güzellik? Yok. Şahane lezzeti. Hepinize öneriyorum. Evet arkadaşlarım, tatlım önce tepsi kapalı 3 saat, daha sonra fırında sabaha kadar bekledi. Bir gün beklemiş oldu. Bakın, gerçek hurma oldu. Arkadaşlar, Tire'de anneannemden öğrendiğim bir tatlı tarifidir bu. Tire'de eskide hurma tatlısı denirmiş bu tatlıya. Şimdi kalbura bastı deniyor ama bizim evde hurma tatlısı olarak geçiyor. Bakın şu güzel tatlıya. Şerbetini o kadar güzel çekti ki siz de lütfen sabaha kadar tatlınızın şerbetini bu şekilde çekmesini bekleyin. O zaman hurma olur. Gerçek lezzet ortaya çıkar. Evet arkadaşlar, bu güzel tatlımı eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basınız. Eğer hala abone değilseniz lütfen abone olup beni destekler misiniz? Güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen Servini Mutfağı'nı izlemeye devam edin. İyi bayramlar diliyorum. Arkadaşlar, sizin için şimdi içini açarak göstermek istiyorum. Bakın içine. Ne kadar güzel şerbetini çekti. Şu da sırtı. Kıyır kıyır. Arkadaşlar bakın, şerbetini hurma tatlım. İçini ne kadar güzel çekti. Tam içini yaklaştırarak çekiyorum sizin için. Gerçekten bir hurma oldu.